Bir de içimde böyle bir korku vardı. Acaba başarabilir miyim korkusu. Hiç çalışmamışız ya. Onun bir korkusu herhalde, böyle alışmamışız dışarıda çalışmaya. 5 days a week, Sıdıka comes here to work. She spends her days drawing, cutting, sewing. Yaptığım işi beğenildi mi çok hoşuma gidiyor. Kendimle gurur duyuyorum. Seeing Sıdıka at work may not seem so unusual outside Turkey, but here it is. Turkey is a male-dominated country. Only 1 out of every 4 women take part in the labor force. Despite the touristic facade, Ayvalık is no different. Many of the women here have never been employed. What we are doing ultimately threatens to wreck the status quo, and that's very scary, particularly in a society where the roles are very set. Tara Hopkins is an American who's been living in Turkey for over 20 years. Having witnessed Turkey's male-dominated society for so long, she wanted to do something to empower women. Sana zahmet, sana zahmet. Çok My grandmother was a policewoman. My mother worked. It was never a question that I wouldn't work. It was never a question that I wouldn't go to school. It's not the same here. So in 2007, Tara came up with an idea for a business that explored ways of creating fashionable products from recycled or throwaway materials, something that was also kind to the environment. The challenge was finding women who wanted to, or more importantly, were not afraid to transform their lives. Tara's first employee was her next-door neighbor, Sıdıka. At 48 years old, Sıdıka never worked before and was enthusiastic about the idea. She became the first so-called garbage lady, but it took some getting used to. Çok konuşamayan, içine kapanık bir insan gibiydim. Heyecandan mı, korkudan mı bilemiyorum. Bakıyorum arkadaşların hepsine, hiç kimsede ses yok. Ben dedim ki Sıdıka, sen de sesini çıkarma, rezil olma. İlk başladığın işe yani yapamıyorum deme. Şöyle geçeyim ben şimdi. yapmayız. In a short amount of time, with patience, support, and cooperation, Tara opened her shop, Çöpmadam, which means garbage ladies in Turkish. The shop has 45 employees and sells about 3,000 bags a year. One of Tara's criteria is to hire women who've never made their own money before. When I give the woman her first money, I give her the money that she's earned and then kiss her on both cheeks. And inevitably I start to cry. Inevitably she starts to cry. It's a bittersweet moment because you're very proud that you're facilitating this growth in this person, but you're also very sad that this is the first time in her life that she's at this position. İlk maaşımı almak çok güzel. Haftalık 75 lira. İlk 5 çanta yapıyorduk ilk seneler. 5 çantada bir paramızı alıyorduk haftada bir gün. 75 lira almıştım. O paranın heyecanını, sevincini inan hiçbir şeyler tarif edemez. Yani öyle bir özgüven de geldi yani hepimize kadın olarak. Biraz da çatışmada olmadı değil ama yaptık yani. Bu 6 seneyi doldurduk. Bir kızımı okuttum üniversitede. Elimden geldiği kadar faydam oldu ona. Eşimin gönderemediği yerde ben gönderdim. Though Turkey is a modern, civilized country, it still has a long way to go when it comes to gender equity. In the World Economic Forum's 2014 Global Gender Gap Report, the country ranked near the bottom, 125th out of 142. The problem lies not in the availability of jobs for females, but in the mentality of the Turkish culture, the belief that the woman's role is inside the home. Businesses like Çöpmadam and a growing number of NGOs that help women get jobs in Turkey create the potential for social change. And even though some may see it as a threat, it's creating a new kind of empowerment. Söylüyorum zaten. Hiç korkmayın. Onlara destek veriyorum. Hiç korkmayın. Ben de sizin gibi böyle ilk başladığım zaman korktum, ettim. Bazen buradaki arkadaşlarımız bizden ayrılıp işe girdiler. Çok arkadaşımız var işe girdi. Support from fellow women is one thing, but a husband's attitude regarding his wife's actions carries great significance.
for Sıdıka, she's one of the lucky ones. Halil is Sıdıka's husband, father of the 2 kids and a retired house painter. Eşim mesela diyorum hadi ben çalışmıyorum. Eşim çalışıyor. O yorgundur. En azından bir çayını koyayım, bir peynirini hazırlayayım, kahvaltısını hazırlayayım. Kalkarız beraber kahvaltımızı ederiz. O işine gider. Ben evde biraz işlerim. Ben de tekneme giderim. Hatta bayanlar kocasını bekler ya, eşini bekler. Ben bu sefer kendi bayanı bekliyorum. Yani o tabii ki onu saygı duyduğum için. Şimdi yıllarca o bana yaptı. Ben işe çalışırken. Yıllarca o bana yaptı. Bir anda bunu düşünerek yıllarca o bana hizmet etti. Ben niye etmeyeyim diye düşündüm. Not all husbands are as understanding. In many rural areas in Turkey, a working woman is still a new and often unacceptable concept. For some of the women here in Çöpmedam, coming to work meant standing their ground and defying their husband. Nigar has worked for Çöpmedam since 2008. For her, she showed her own bit of independence even before she started working. Eve geldim, eşime dedim böyle böyle. Kime sordun dedi. Hiç kimseye sormadım. Kendim gittim. Kendi başıma dedim gittim. Çalışacaksın, çalışmayacaksın. Ben dedim çalışacağım. Ne yaparsan yap. Yani istersen dedim yani yataklara kadar ayırabilirsin. Benim için hiç önemli değil. Biz 15 gün iyi kötü bir kavgalar yaptık. Baktık ki hakkımdan da gelemedi açıkçası doğruya doğru. Yani biraz baskın gelince oturdu. Nigar believes what is starting now will certainly be passed on to the next generation. Ve kız çocuklarını muhakkak okutmak gerekiyor. Okutacaksın ki bilinçli bireyler yetişsin. Dileğim onların başarılı birer anne olmaları ileride. Çalışan bir anne. Evlendiklerinde çalışan bir anne olsunlar. Kocaların eline bakmasınlar, ezilmesinler. Artık yeter. With a gradual shift in perspectives, the number of females in the workforce in Turkey could increase, but it will certainly be a slow process. Tara's hope is that in time, more and more women will answer their phone during the day and say, "I'm at work." For Assignment Asia, I'm Michal Bardavid in Ayvalık, Turkey.